Merhabalar Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Şimdi Bodrum rafya ipiyle yani polyester iple güzel bir çanta çalışması yapacağız. Ben büyük bir kısmını ördüm. Çanta sapını da şu şekilde hazırladım. Siz istediğiniz ebatta, istediğiniz çanta sapını kullanabilirsiniz. Önce bir görmek istedim videosunu paylaşmadan önce. Eğer beğenmeseydim paylaşmayacaktım ama gerçekten çok güzel oluyor çanta. Bunu da gene diğer videolarda farklı teknikle çalıştığım gibi bu da farklı teknikle yani bir dil çubuğuyla çalışıyorum. Plaj çantası olarak, alışveriş çantası olarak ya da günlük çanta olarak çok pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten hem duruşu güzel hem de kullanışlı. Bir de çabuk eskimiyor tabii ki polyester olduğu için. Şimdi ufak bir modelde nasıl çalıştığımı göstereceğim. Çünkü siz ne kadar genişlikte olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekerek başlayacaksınız. Ben size santim olarak da göstereyim. Şöyle 52 santim genişliği. Şöyle yüksek. Çantanın yüksekliği de taban başlangıcına kadar 47 santim. Bunu tabii ki siz kendi zevkinize göre istediğiniz ebatta öreceksiniz. Daha anlaşılır olması için bu renkli ipi kullanmıyorum modelde. Düz beyaz bir renk kullanacağım. Çantayı 7 numara 4 milim tığ kullanıyorum. Ve bir dil çubuğu. Şöyle tabandan başlıyoruz. 30 santim zincir çektim. Bu da 48 zincire denk geldi. Şöyle tabanı tam 30 santim çalıştım. Bu tabii sizin kullanacağınız belki kağıt ipi, belki rafya kullanacaksınız. Belki de koton iplerden kullanacaksınız. Ne kadar genişlikte olmasını istiyorsanız o kadar fazla zincir çekin ya da daha azaltabilirsiniz. Yani genişletmek için, daha küçük örmek için çok fazla uğraşmanız gerekmeyecek. Bunun için de çok kolay bir çanta zaten. Çanta tabanı da şöyle onun ölçüsünü de vereyim. O da 13 santim. Gene dediğim gibi bunlar bir fikir vermesi açısından verdiğim ölçüler. Tamamen kendi zevkinize göre çalışacaksınız zaten. Bir de küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Bundan önce çalıştığım rafya ipi boyasızdı. Hiçbir sorun olmadı kullanımda. Fakat bunu örerken hafif elimde bir boyama hissettim ve dil çubuğu da boyandı. Hafif bir pembelik var. Belki diğer başka iplerde, başka bodrum rafyalarında bu yaşanmıyor ama bunda oldu. Ben bunu alırken hiç tahmin etmedim boyayacağını ama maalesef boyadı. Siz bu riske girmek istemezseniz hiç boyanmamış doğal haliyle olanından alırsınız. O da çok güzel. Zaten videoda görmüşsünüzdür takip edenler. O da parlak bir ip. O da çok güzel duruyor. Sade haliyle de yapabilirsiniz. Boyalı hali biraz riskli oluyor gerçekten. Belki bir yıkamada geçecek, bir daha boyamayacak ama ben gene de bu ipi kullanmak isteyenler için ufak bir uyarı yapmak istedim. Hadi şimdi modele başlayalım. Belki başka bir iple kullanırsınız bu modeli. Kağıt iple de çok güzel olur. Rafya iplerle çok güzel olur. Sonuçta bir tekniktir, bir modeldir. İstediğiniz iple çalışabilirsiniz. Şimdi ufak bir model çalışacağım için zincir çekerek başlıyoruz. Yine aynı tığ numarasını kullanıyorum. Bu çantada kullandığım gibi. 20 zincir çektim. 20 zincirin üzerine 2 tane daha 1 2 3. zincire
yarım trabzan örüyoruz. Buna çakma sık iğne de deniyor. Ve aynı şekilde bir tane daha batıyoruz. 3 tane. 2 tane zincirle birlikte 1, 2, 3 tane tek ilmeğin içine yarım trabzan örmüş olduk. Şimdi ben zincirlere devam ederek her birinin üzerine yarım trabzan örüyorum. İki zincir çektim. Üçüncü zincire birinci trabzan ve 2 kere daha batıp aynı ilmeğin içine 3 tane yarım trabzanı bir ilmeğin içine ördüm ve yine yarım trabzanlarla devam ediyorum. Zincirin sonuna kadar yarım trabzanlarla devam ettim. Şimdi son ilmeğin içine 5 kere daha örüyorum. Toplam ilmeğin içinde 6 tane yarım trabzan olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sıraya devam ediyoruz. Her yarım trabzanın dibine batıyoruz ve karşılığını örüyoruz. Başlarken 2 zincir çekerek ilk trabzanı oluşturup 2 kere daha batmıştık. Yani 1, 2, 3 tane ilmek yarım trabzan var son ilmeğin içinde. Şimdi bunu burada olduğu gibi 6 yarım trabzana tamamlayacağız. Son ilmeğin içine 1, 2, 3 tane örüyorum. 6 tane oldu ve çektiğim 2 zincirin ikincisine bağlıyorum. İpimiz her zaman ortada kalıyor. Şimdi gene 2 zincirle çıkıyorum ve hemen dibine aynı ilmeğin içine çift batmış oluyorum. 2 tane. Sonra diğerine çift. Sonra diğerine çift. Bir, iki, üç çiftimiz oldu ve sırayı devam ediyorum diğer başa kadar. Şimdi diğer başta gene 6 tane yarım trabzan var ve her birinin üzerine çift batarak devam ediyorum. Bir tane daha, diğerine, bir, iki, üç, dört, 5 çift, son 6. 6 yarım trabzanın üzerine 6 çift batıyoruz. Sırayı aynen tek örerek devam ediyorum.
diğer başa kadar. Şimdi şurası başlangıç yeri. Burada 1, 2, 3 çift var. Buraya da aynı şekilde 3 çift örüyoruz ve 6'ya tamamlıyoruz. 1, 2, 3 ilmeğin içine. 2 ve 3. Şurada 2 zincirle çıktığımız trabzanın en üstteki yani ikinci zincirine bağlıyorum. İp hep ortada kalıyor. Çantanın başlangıç yeri şöyle kenarda kalması için, gözükmemesi için. Şöyle ön ya da arka tarafta kullandığımız yani görünür tarafta kaldığı zaman biraz göze batabiliyor o ek yeri. O yüzden mümkün olduğu kadar uç noktalarında bırakıyoruz. Şimdi gene 2 zincir ve gene dibine çift batıyoruz. Bir sonrakine tek batıyoruz. Yani şuradaki çift battığımız ilmeğin ilkine çift, ikincisine tek batıyoruz. Sonra diğer çift battığımız ilmeğin ilkine çift, ikincisine tek batıyoruz. Son çift battığımız ilmeğin de yine ilkine çift, sonuncusuna tek batıyoruz. Şimdi burada çift battığımız ilmeklerin gene ilkine tek batıyorum. İkincisine çift. İlkine çift battığımız ilmeğin ilkine tek, ikincisine çift. Tek. İkincisine çift. Şimdi yarısını kadar ördüm. Aynı yarısını burada yaptığımız arttırmanın devamını yapıyoruz. Gene hemen yanına çift. Çift de bitti çünkü. Tek. Çift. Tek. Son çift üzerine bir çift, çiftin sonuncusuna yani en son trabzan, yarım trabzana tek. Tekle başladık. Tek çift, tek çift ve tekle bitirdik. Şimdi başladığımız noktada gene buradaki artışın aynısını buraya da örerek sırayı tamamlıyoruz. Burada 3 çift var. İlkine gene tek, ikinci çiftin üzerine çift. Şurada 2 tane, ilkine tek, ikincisine çift. Gene üçüncü çiftin ilkine tek, üçüncüsüne çift. Çiftle başladık, çiftle bitirdik. Orta
kısma gelen ilmekler çift oluyor. Yan yana 2 tane çift ilmek. Yarım trabzan. 2 zincirin ikincisine sırayı tamamlayıp bağlıyorum. Bir üst sıraya gene 2 zincir, aynı ilmeğin içine çift batıyoruz. Şimdi hemen yanındakine tek, yanındakine tek. Bir tek vardı arada, şimdi 2 tane oldu. Sıra arttıkça 3 olacak, 4 olacak. Artık kaç sıra yapmak istiyorsanız. Şimdi alttaki çift battığımız yarım trabzanın ilkine çift, yanındakine bir, yanındakine bir. Şuradaki çift ilmeğe geldik gene. İlkine çift batıyoruz. Yanındakine tek, yanındakine tek. Şimdi devam ediyorum. Şimdi burada çift battığımız yarım trabzanların sayısı 6 tane olacak. Yani her sırada 6 tane çift batacağız. Bu hiç değişmeyecek. Değişen tek battığımız trabzan sayıları olacak. Şurada çift, ilkine tek, ikincisine çift, sonra 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift. Yarıya kadar 3 tane çift batıyoruz. Sonra diğer yarısı için gene çiftle başlıyoruz. Tek tek çift, tek tek çift. Bu şekilde her sırada sadece 6 kere çift batmış oluyoruz. Yine dediğim gibi artan ilmek sayısı sadece tek battığımız trabzanlarda oluyor. Şimdi tek battım, çift batıyorum. Şimdi 2 tane tek, çift, gene 2 tane tek, şimdi çift, bir, 2, 3 tane çift battık. 3'te devam ediyoruz. Gene çifte başlıyoruz. Şu ortadaki hep ilmekler çift olacak. Gene çift batıyorum. 2 tek, bir çift, aynı yere 2 tek, bir çift ve 2 tekli bitiyor. Bunu sıra devam ettikçe arttıkça sıra aradaki tek sayıları, işte bu sıradan sonra 3 tek, sonra 4 tek olarak devam edecek. Ama sistem bu. Bu şekilde örerek istediğimiz genişliğe ulaşıyoruz. Ben gene devam ediyorum. Gene sırayı, bakın şurada ilk çiftimiz var. Bu çiftin ilkine tek, ikincisine çift batıyorum. Şöyle aynı yere, sonra 2 tane tek,
Bir çift daha. İki tane tek. Sonra çift. Bir, iki, üç tane çift. Gene bu tarafta bir, iki, üç tane çift. 6 çift battığımız ilmek hiç değişmiyor. Aralardaki tek olan yarım trabzaların sayısı değişiyor. Şimdi bu sırayı burada kapatıp 2 zincirle bir üst sıraya çıkarken gene aynı ilmeğin içine bir kere daha batıyorum ve çiftle devam ediyorum. Bu taraftaki de çift, şuradaki de çift. Ortada 2 tane çift yan yana olması gerekiyor. Ve artık aradaki tek trabzan sayısı 3 oldu. Şimdi 3 tane tek öreceğiz. 1 2 3 çift, 1 2 3 bir çift daha, 1 2 3. Şuradaki oval sıranın yarısı tamamlandı. Diğer yarısını da aynı şekilde tamamlayacağız. Şimdi sırayı devam ediyorum. Şimdi şuradaki çift olan trabzanın ilkine tek, ikincisine çift. Tek, tek, tek. Şimdi 3 tane oldu artık. Şurada da görmüştük. Çift batıyoruz. Şimdi gene 3 tane tek. Çift. Tam ortadayız. 1 2 3 tane çift battık. Şimdi bu tarafa da aynısını yapıyoruz ve yine çiftle başlıyoruz. Ortalar aynı şekilde yan yana 2 tane çift. Şimdi 3 tane tek. Çift. Bir, iki, üç tane tek, bir tane çift. Bir, iki, üç, dört, 5 ve 6. 3 tek örerek oval sırayı tamamlıyoruz. Ve aynen yine tek basarak devam ediyoruz. Başladığımız yere kadar. Çiftle başlamıştık. Gene tam ortada çiftle bitiriyoruz ve ikinci zincire bağladım. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta, genişlikte örebilirsiniz. Benim dediğim gibi 30 santimle başlamıştım. Bu şekilde devam ettim ve eni de bitmiş hali 13 santim.
Burada da bitmiş hali 44 santim. Evet, umarım anlaşılmıştır. Şimdi çantaya geçelim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dil çubuğunu üzerine alıyorum. Şuradaki zinciri ördüğüm ilmeğin içine batıyoruz. Yanına değil. Hemen dibine batıyoruz. Gene doluyorum. İlk örenler için ilk sırası biraz zahmetli olabilir ama çok kolay gidiyor. Kolay örülüyor yani. Şimdi tekrar doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe. Bakın bu zincirin çıktığı ilmekti. Şimdi yanındaki ilmeğe batıyorum. Ve topluyorum. Doluyorum. Yanındaki ilmeğe ipi alıyorum. Şu başlangıç biraz sıkıntı yaratabilir. Sonrasında gayet güzel gidiyor. Gene hemen yanındaki ilmeğe batıp ipi alıyorum. Tepede birleştirip çıkartıyorum. Gene hemen yanındaki ilmekten ipi alıyorum. Çıkarıyorum. Her ilmeğin içine bir kere batıyoruz. Gene yanındakine bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Her ilmeğe bir kere batıyorum. Örgünün arkasından ipi başladığım noktaya kadar bu şekilde örerek devam ediyorum. İlk sırayı tamamlıyorum. Bir tane kaldı. Onu da tamamlıyorum. Ve şu dil çubuğunu çıkartalım. Şurada 3 zincir çekmiştik. İlk trabzanın üzerine, zincire değil, ilk trabzanın yani şuradaki uzun trabzanın üzerine sırayı bağlıyorum. Şimdi bir sıra yarım trabzan örüyoruz. Doluyorum. Gene aynı ilmeğin içine birincisi ve her uzun trabzanın üzerine bir tane yarım trabzan. Sırayı tamamlıyorum. Sırayı gene şurada başladığımız noktada ilmek kaydırarak bağlıyoruz. Burada ördüğümüz gibi 3 zincir,
Bu şekilde tutuyoruz ve zincirin çıktığı ilmeğin içine batacağız. Başlangıç noktamız orası. İpi alıyorum. Şurada aynı hizada olması için düzleştirip çıkartıyorum ilmeği ve gene ilk sırayı ördüğümüz gibi her ilmeğin üzerine bir tane uzun trabzan örüyoruz. Gene bu sıranın üzerine bir yarım trabzan sırası ve üzerine gene uzun trabzanlarla istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyorsunuz. Şimdi çantaya gelelim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 uzun trabzan sırası ördüm. Sonra elimdeki çanta sapı bu şekilde olduğu için şuraya 4 sıra daha ilave ettim. Buraya da birazdan gene aynı örgüyü birlikte öreceğiz. Başka türlü çanta sapı kullanırsanız ona göre örgüyü devam edeceksiniz. Ya da ağız kısmına kadar dümdüz gelip şöyle buraya bir çanta sapı takabilirsiniz düz olanlardan. Ya da kendiniz örebilirsiniz. Ben elimde olan ahşap görünümlü ama plastik çanta sapı kullanmak istedim. Bu şekilde buraları da gene yarım trabzan örerek doldurdum içlerini. Güzel oldu. Hoşuma gitti duruşu. O yüzden bu çanta sapını tercih ettim. Şimdi şu kısma gene buradaki gibi örgü öreceğiz. Çantayı tamamlayacağız. Nasıl hizalayacağız? Ölçüleri nasıl alacağız? Onu da göstereyim. Şimdi önce çantanın ortasını buldum. Şu. Kenarlardan bu şekilde tutuyoruz. Santimle ölçüyoruz. Tam orta noktadan bir iğne koyuyoruz. Her iki tarafa da. Sonra sayıyoruz. Bakalım bir tane iki tane fazla eksik var mı? Buradan başlıyoruz saymaya. Buradan başlıyoruz saymaya. Tam orta noktasını buluyoruz. Yani önce santimle buluyoruz. Sonra bunu sayarak tam net şekline kavuşturuyoruz ki her iki tarafta da aynı ilmek sayısı kalsın. Bu şekilde iğne kullandım. Sonra çanta sapını hangisini kullanacaksanız şöyle oturttum tam ortaya. Bir iğne buraya, bir iğne buraya. Gene arkada olduğu gibi. Ve kalan kısmı şöyle çevire çevire ördüm. Şimdi buradan başlıyorum. Aynı şekilde örgüyü örüp çanta sapını da üzerine dikerek bitiriyoruz. Şurası orta noktası, burası ve şurası şu örgünün örüleceği kısım. Şurası. Hemen buraya ipi bağlıyorum. İğnenin olduğu yerden ipi bir sıkıştırıyorum önce. Şimdi zaten yarım trabzan örüldüğü için 3 zincir, hemen uzun trabzanlara geçiyorum. Şöyle zincirin olduğu yerden başlıyorum. Diğer beyaz ipte ördüğümüz gibi aynı şekilde devam ediyorum.
iğnenin olduğu yere kadar ördükten sonra şu dil çubuğunu çıkartıp çeviriyorum örgüyü. Bir zincir doluyorum. Aynı ilmeğin içine, sonra bütün ilmeklerin içine yarım trabzan örüyoruz ya da çakma sık iğne dedikleri örgü. Sırayı bitirdikten sonra gene dil çubuğuyla uzun örgü yapıp gene yarım trabzanlarla devam edeceğim. Burada olduğu gibi 4 sıra sonrasında örgüyü bitireceğim. Üzerinde bir ilmek kaydırma yaptım. Bittikten sonra onu da gösteririm. 4 sıra ördükten sonra üzerine yarım trabzanları ördüm. Şuraya son ilmeği de örüyorum. Bu biterken son ilmekleri unutmayalım, hiç atlamayalım. Çeviriyorum. Şimdi ilmek kaydırma yapacağız ama normal bildiğimiz ilmek kaydırma değil, üzerine dolayarak, tığın üzerine dolayarak yapacağız. Normal sık iğne ya da normal kaydırma gibi yapsaydık burada bir sırada büzüşme olabilirdi. Şu şekilde toplayacaktı sırayı. Şuradaki yarım trabzanları ördüğümüz gibi kaydırma ilmeklerinde yapmak zorundayız ki ilmekler kendi gevşekliğinde kalsın. Doluyorum. Yanındaki ilmeğe batıp iki ipten geçiriyorum. Doluyorum. Şu sondaki iki ipten ilk ipi geçiriyorum. Yapabilirseniz daha kolay şekli alıp tığı birazcık çevirip bu şekilde de geçirebilirsiniz. O daha kolay olabilir sizin için. Şöyle bu şekilde biraz toparlıyoruz kenarı. Şimdi diğer çanta sapını da bu şekilde hazırlayalım. Yine yarım trabzanlarla yapıyoruz bunu da. Şuradaki yükseklik kadar şöyle göstereyim. Boğum boğum olduğu için benim kullanacağım çanta sapı şurada 3. boğumun yarısından itibaren ikili trabzanları, pardon, yarım trabzanları örmeye başlıyorum. Önce bir ilmek sıkıştırıyoruz şöyle. Sonra şuradan buraya da sıkıştırıyoruz ipi. Doluyorum. İpi buradan alıyorum ve çantada ördüğümüz gibi bu şekilde yarım trabzanlarla desenlerin arasını dolduruyoruz. Şöyle
boğum boğum desenler gözüküyor çanta sapında. Ben bunu kullandığım için bu çanta sapı üzerinden konuşuyorum. Siz kendi kullanacağınız çanta sapı üzerinden devam edersiniz. Şöyle şuraya kadar olduğu için buraya 5 tane yarım trabzan örüyorum. Sonrasında 10 10 10 10 devam ediyorum. Gene şu üçüncüsüne de gene 5 tane yapıp bırakıyorum. Burada olduğu gibi. Ve şu kısmı tamamen çantaya dikiyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Umarım anlaşılmıştır. Basit bir örgü. Sadece sap üzerine örmek biraz zorlayabilir. Dil çubuğunu ilk önce kullanırken zorlanabilirsiniz ama sonrasından çok kolay akıyor örgü. Biraz başta yadırgarsınız ama sonradan düzeliyor. Kullanımı kolay oluyor. Bir de ip değil, normal ip değil, bu polyester rafya olduğu için biraz da onun sıkıntısı olabiliyor. Çünkü ip gibi dökümlü durmuyor. Ama sonuçta güzel bir çanta ortaya çıkıyor. Aynen bu şekilde devam ediyorum. Biraz ip bırakarak kestim. Sonrasında iğne yardımıyla sapı çantaya dikiyoruz. Şuradan başladım ilk ilmekten. Şöyle tutuyoruz. Şuradaki ilmek şuraya denk gelecek şekilde her iki tarafta da eşit mesafe bırakarak karşılıklı dikiyoruz. Şu şekilde tutarsak mesafeyi hep koruruz. Şöyle. Dikerek aynı şekilde devam ediyorum. Ve diğer sapı da diktikten sonra içine bir cep öreceğiz. Sapları da bu şekilde diktikten sonra şöyle içine 2 tane cep yaptım. Bir tanesini 22 santime 17 santim, diğerini daha büyük bir cep yaptım. Şu büyük olan bu 22 santime 17 santim. Şuradaki de 30 santime 18 santim. 2 tane karşılıklı cep diktim. Şimdi şurada tabana bir tane kanvas parça koyuyorum. Bunlar şöyle plaka halinde satılıyor. Her tuhafiyede bulabilirsiniz. Bunu taban genişliği kadar ve kenarlarının genişliği kadar kesip şöyle içine yerleştiriyorum. Sonra kenarlarından sabitleyeceğim. Aralarda dikişler atacağım ki kullanırken oynamasın, sabit kalsın diye. Bu şekilde çantayı tamamlamış oldum. Bu kanvas parçayı hemen hemen her çantada kullanıyorum. Çok kullanışlı oluyor. Islanmıyor. Plastik olduğu için ıslansa da bir zarar vermiyor. Belki karton da aynı işi görüyor ama dediğim gibi bu şekilde devamlılık olmuyor kullanımda. Çanta eskiyene kadar bu parça da içinde kalabiliyor. Şu şekilde de kullanabilirsiniz bunu. Yanları içeri alıp şöyle buralara çıt çıt takıp ağzını bu şekilde de kapatabilirsiniz. Bu da güzel bir kullanım şekli.
şurayı bir çıt çıtla hem ağzını kapatırsınız hem çantanın formunu değiştirirsiniz. Sonra gene isterseniz açık kullanırsınız. Çok güzel bir çanta oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Keşke yazın başına yetişseydi. Plajda kullanabilirdim gerçekten. Hem alışveriş için hem plaj için hem günlük kullanımda gayet güzel bir çanta olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yine emeğinize değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.